Paranormal olaylar, korku ve gizem hikayeleri seviyorsanız doğru yerdesiniz. Bu hikayemizde kahramanımız internetten gördüğü bir videonun peşine düşüyor. Üç arkadaşıyla birlikte 7 katlı terk edilmiş bir binayı keşfe çıkıyor ve ilk paranormal karşılaşmasını burada yaşıyor. White Tulip apartmanı 27 yıldır boştu. Artık Doğu Londra'nın kenarında, belediyenin 90'lı yılların sonlarında vazgeçtiği beton bir kuleye dönüşmüştü. 7 katlı koca binada pencereleri ya kırılmış ya da tahtalarla kapatılmış, duvarları grafitilerle dolu terk edilmiş daireler vardı. Gündüzleri bu binalarla dolu bir mahallede sadece sıradan bir çirkinlik olarak varlığını sürdürüyor ama İnsanlar geceleri bu binada bir şeylerin değiştiğini söylüyordu. Maya bunu ilk olarak sonbaharın başlarında bir videodan duymuştu. 1 milyon takipçisi olan bir şehir gezgini, alacakaranlıkta arazinin dışında boş binayı ve karanlık pencereleri işaret ederek kendini filme almıştı. Nefesi Ekim havasında buharlaşırken, "Demek bu binayla ilgili bir efsane varmış," demişti. "İnsanlar geceleri 8. katta bir ışık görebileceğinizi söylüyor. Ama mesele şu ki kamerasını binaya doğru çevirmiş, katları saymıştı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. kat diye bir şey yok." Maya videoyu 3 kez izlemiş, ardından cuma günü barda arkadaşlarına göstermişti. "Böyle bir saçmalık olamaz," dedi Alexander birasını bitirirken. "Kamera hilesi olmalı değil mi? Ya da sadece içeride el feneri olan biri vardır." Maya bir yandan yorumlara göz atarken, "Görünüşe göre uzun zamandır devam ediyor," dedi. 97'den beri insanlar ara sıra olmayan bir zeminde hareket eden bir ışık görüyor. Eva eğildi. Gözleri ilgiyle parlıyordu. "Burayı duymuştum. Annemin büyüdüğü yerler. 90'larda orada bir şeyler olmuş. Aileden bir kişi kaybolmuş. Ondan sonra herkes kısa süre içinde taşınmış." Maya'nın çocukluk arkadaşı James, "Bu zamana kadar nasıl anlatmadın?" diye sordu. Her zaman şüpheci olan oydu. "Bir anda kaybolmuş, polis bütün binayı aradı, hiçbir şey bulamadı. Ama ondan sonra insanlar garip şeyler duymaya başladı. Geceleri merdivenlerden gelen ayak sesleri, boş dairelerde açılıp kapanan kapılar ve sonra ışıklar yanmaya başladı." Alexander sırıtarak, "Peki o zaman kimler bu hafta sonu maceralı bir araştırmaya katılacak?" Maya hayır demeli, gülüp geçmeli, içkisini bitirip evine gitmeliydi. Ama White Tulip apartmanında canını sıkan bir şey vardı. Videoda binanın onu çağırdığını hissetmişti. İçinden bir ses gitmemesini söylüyordu ama dudaklarından "Ben de varım" kelimeleri döküldü. Cumartesi günü saat 11'e gelirken 4 arkadaş arazinin dışında buluştular. Maya en iyi fotoğraf makinesini getirmişti. James'in el fenerleri ve telefonunun pilleri tamamen doluydu. Eva atıştırmalık ve içeceklerle dolu bir sırt çantası taşıyordu. Alexander'ın da bir levyesi vardı. James alete bakarak "Bu biraz fazla görünüyor," diye mırıldandı. Alexander, "Ya da olmazsa olmaz," diye neşeyle yanıtladı. "Hadi o zaman şu esrarengiz 8. kata bir bakalım." Arazinin etrafındaki çitte neredeyse tel kalmamıştı. Otların arasındaki paslanmış market arabalarının yanından geçip yabani otlarla kaplı avludan içeriye doğru ilerliyorlardı. Yakından bakıldığında bina daha da heybetliydi. Sodyum turuncusu Londra gökyüzüne karşı koyu renkli bir monolit. Ana giriş kapısı tahtalarla kapatılmıştı. Ama Alexander yaptığı araştırmadan öğrendiği bilgiyle belediyenin unuttuğu bir kapı var. Eski zemin kat dükkanlarının birindeki mutfak girişi, dedi. Kapıyı arka tarafta bir çöp konteynerinin arkasında buldular. Muhtemelen daha önce biri kilidi kırmıştı. Kapı gıcırdayarak açılırken aynı anda koku etraflarını sardı. Nem, çürüme ve başka bir şey. Tatlı ve yanlış bir şey. "Eva, aman tanrım, bu da ne?" diye mırıldandı. Maya kendini ikna etmeye çalışarak "Muhtemelen sadece küf," dedi. Fotoğraf makinesini çıkarıp girişin fotoğrafını çekti. Flaşın kısa süreliğine aydınlattığı koridorda desenleri çoktan solup griye dönmüş, soyulan duvar kağıtlarını görmüşlerdi. İçeriye girerken el fenerlerini yaktılar. Koridorun sonu karanlığa doğru kaybolan beton basamakların olduğu bir merdiven boşluğuna çıkıyordu. Birileri duvarlara sprey boyayla bir şeyler yazmış, resimler yapmıştı.
Ama Maya başka bir şey fark etti. Grafitilerin altındaki betona kazınmış başka işaretler de vardı. Yüzlerce çentik izi. Parmaklarını oyukların üzerinde gezdirerek "Şuna bak" diye fısıldadı. Derin ve çaresizdiler. Uzun süre keskin bir şeyle yapılmışlardı. "Gün mü sayıyormuş?" diye sordu James. "Burada biri mi yaşıyor? 27 yıldır mı?" derken Eva'nın sesi gergindi. "Alexander, hadi işaret fişeği yakıyoruz. Zirveye çıkıp neler olduğunu görelim" dedi. Tırmanmaya başladılar. Merdiven boşluğu klostrofobik bir spiraldi. Her kat bir öncekinin aynısıydı. Birinci kat, karanlığa doğru uzanan boş koridorlar ve açık duran daire kapıları. İkinci kat, aynı. Üçüncü kat. Maya'nın kamerası dairelerden birinde hareket eden bir şey yakaladı. Rüzgarla dalgalanan bir plastik levha. Ne olduğunu görmesine rağmen kalbi küt küt atıyordu. Dördüncü kat, beşinci kat, altıncı kat. Alexander son kata vardığında 7 diye bağırdı. "İşte burası, en üst kat." Merdiven boşluğunda dağılıp el fenerleriyle koridora baktılar. Buradaki dairelerin hali aşağıdakilerden daha kötü durumdaydı. Tavanın bir kısmı su hasarıyla yıkılmış, zemin molozla kaplıydı. James, "Peki bu gizemli ışık nerede?" diye sordu, kendinden emin görünmeye çalışarak. Ama Maya sesindeki gerginliği duyabiliyordu. Binanın ne kadar yükseğe çıkarsanız o kadar üzerinize çöken bir ağırlığı vardı. Eva telefonunu kontrol ettiğinde saat 11:47. Videolarda her zaman gece yarısı civarında göründüğünü söylüyorlar. Beklediler. Bina gıcırdadı ve etraflarındaki hava ağırlaştı. Bir yerde metronomik bir keskinlikle su damlıyordu. Maya kendini damlaları sayarken buldu. Sonra saat 11:58'de Alexander'ın karanlığı delen sesi "Hey, şuna bak!" derken eliyle tavanı işaret ediyordu. Hayır, tavanı değil, tavanın üzerinde, çatı olması gereken yerde hafif bir ışık huzmesi kapıya benzeyen bir şeyi belirginleştiriyordu. Yukarıya doğru uzanan bir kapak. James, "Bu mümkün değil" diye fısıldadı. "En üst kattayız. Üstümüzde çatıdan başka bir şey yok." Ama bu hastalıklı sarı parıltı nefes alan bir şey gibi gittikçe güçleniyordu. Maya titreyen elleriyle bir fotoğraf çekti. Kısa bir anlığına net bir şekilde tabanda bir çatı kapısı ve yanında betona vidalanmış katlanır bir merdiven gördü. Ama merdivenin az önce orada olmadığına emindi. "Eva, bu yanlış" dedi. "Bu gerçekten yanlış. Hemen geri dönmeliyiz." Ama Alexander çoktan merdivene uzanmıştı. Paslı menteşelerin çıkardığı çığlıkla merdiven açılmaya başladı ve zemine değene kadar aşağı doğru uzandı. Maya, "Alexander yapma" derken Alexander tırmanmaya başlamıştı bile. James, "Tanrı aşkına" diye mırıldandı ama peşinden gitti. Hepsi öyle yaptı. Çünkü 8. katı görmek için gelmemişler miydi? Gerçek olup olmadığını kanıtlamak için. Maya 3. sıradaydı. Merdivenin metal basamağı ellerini üşütüyordu. Yukarıdan aşağıya doğru süzülen bir koku alıyordu. Bu sefer çürüme değil, başka bir şey. Kahve. Yeni çekilmiş kahve ve altında hafif bir çam oda spreyi kokusu. Bu imkansız. Başı çatı kapısından bir koridora çıktığında aşağıdaki harabelerden farklı, düzgün bir koridor gördü. Bu koridorun duvar kağıtları hiç hasar almamış, 70'lerden belki de 80'lerden kalmaydı. Halı temiz ama yıpranmıştı. Yukarıdan floresan tüpler cızırtıyla her yere o hastalıklı sarı ışığı saçıyordu. Alexander, "Ne oluyor yahu?" diye fısıldadı. 8. kata çıktıklarında kapı yumuşak bir tıkırtıyla kapandı. Koridorun her iki yönünde de kapılar vardı. Alt katların tersine bu kapılar kapalıydı ve kararmış pirinçten numaralandırılmıştı. 801, 802, 803. En uçta zar zor görülebilen başka bir kapı daha vardı. Bu kapı farklıydı. Kırmızıya boyanmış, üzerinde hiçbir numara yoktu. "Bu hiç mantıklı değil" dedi James. Sesi burada tuhaf, boğuk çıkıyordu. Sanki hava çok yoğundu. "Çatıdayız, bu olamaz." Maya kamerasını tekrar kaldırıp fotoğraf çekmeye çalıştığında hiçbir şey olmadı. Ekran kararmıştı. Salladı, tuşlara bastı. Çalışmıyordu. "Eva, telefonum da açılmıyor" dedi, sesi panikle yükselerek. %70'teydi. Şimdi sadece kapalı. James telefonunu çıkardı. O da çalışmıyordu.
Alexander'ınki de. Alexander, tamam dedi, cesareti biraz kırılarak. Tamam öyleyse, şöyle bir etrafı gezelim, sonra da çıkalım, olur mu? Maya en yakın kapıyı açmaya çalıştı. 801 kilitliydi. 802 de öyleydi. Ama 803'ü denediğinde kapının kolu döndü. Daire mobilyalıydı. Sanki birileri orada yaşamış gibi döşenmişti. Eski model bir kanepe ve televizyonun bulunduğu küçük bir oturma odası. Askılarda kupaların asılı olduğu mini bir mutfak. Ve her yerde kahve ve çam kokusu. Sehpanın üzerinde bir gazete vardı. Maya titreyen elleriyle gazeteyi aldı. Tarih 14 Eylül 1997. Eva, annemin bahsettiği aile. İşte o zaman ortadan kayboldular. Eylül 1997 diye fısıldadı. Maya sayfayı çevirdiğinde gazetenin içinden bir şey düştü. Yılların etkisiyle renkleri solmuş bir polaroid fotoğraf. Tam da bu odada duran bir aileyi gösteriyordu. Anne, baba ve küçük kız. Gülümsüyorlardı ama gözlerinde bir sorun vardı. Maya solmuş renklere rağmen dehşete kapılmış olduklarını görebiliyordu. Arkasında titrek bir el yazısıyla sadece bir gece olduğunu düşünmüştük. 63 gün oldu. Buradan çıkamıyoruz. 8'e gelme. Ne yaparsan yap. 8'e gelme. Tiz ve gergin bir sesle tamam dedi James. Tamam gidiyoruz. Hemen şimdi. Biz... Durdu. Hepsi durdu. Çünkü dairenin kapısı artık orada değildi. Eskiden olduğu yerde sadece duvar vardı. Hiç bozulmadan aynı çiçekli duvar kağıdı devam ediyordu. Alexander duvara doğru koştu. Hayır, hayır, tam buradaydı, tam burada. Maya arkasını döndüğünde daire değişmişti. Mini mutfak hala orada ama düzeni artık farklıydı. Yanlıştı. Eskiden bir kapı varken şimdi 2 kapı vardı. Londra silüetini göstermesi gereken pencere şimdi sanki boşluğa bakıyorlarmış gibi sadece karanlığı gösteriyordu ve kanepenin üstündeki duvar kağıdının derinlerine kazınmış, daha önce kesinlikle orada olmayan kelimeler vardı. Sonraki sensin. Koştular. Daireden çıkıp koridora girdiler. Ama koridorda bir yanlışlık vardı. Artık her iki yönde de inanılmaz derecede uzundu. Floresan ışıklar sırayla yanıp sönüyordu. Kapı numaraları değişmişti. 803, 804, 805. Ama aynı zamanda 802, 801, 800, 799. Matematiksel bir mantığı yoktu, hiçbir anlam ifade etmiyorlardı. Merdiven diye bağırdı Eva. Lanet olası merdiven nerede? Maya koridorun bu ucundaki çatı kapısından geldiklerine emindi. Ama şimdi sadece kapılar vardı. Yan yana kapılar ve en uçtaki, onlar ona doğru gitmese de yaklaşıyor gibi görünen o kırmızı kapı. James bir kapıyı açmayı denedi. Kapı ilkine tıpatıp benzeyen başka bir daireye açılıyordu. Aynı eski mobilyalar, çiçekli duvar kağıdı. Ama bu dairede biri vardı. Kanepede onlara arkası dönük bir adam oturuyordu. 20 yıl önce modası geçmiş bir hırka giymiş, tamamen hareketsiz duruyordu. Önündeki televizyonda cızırtılar duyuluyordu. Maya, affedersiniz dedi. Sesi neredeyse fısıltı gibiydi. Kaybolduk. Aşağı inen yolu bulmamız için bize yardım edebilir misiniz? Adam cevap vermedi. Hiç kıpırdamadı. Alexander omuzuna dokunmak için elini uzattı. Adamın başı tam 180 derece döndü. Yüzü gri, gözleri süt beyazıydı. Ağzı herhangi bir ağızdan daha geniş açılmış, boğazının derinliklerinden tünelden esen rüzgara benzer bir ses geliyordu. 7. Koştular. Hangi yöne gittiğini umursamadan koridora doğru koştular. Kapıların yanından hızla geçtiler. Maya dairelere göz attı. Mutfak lavabosunda donup kalmış yaşlı bir kadın. Su hala akıyordu. Yere saçılmış, bakması canını acıtan çocuk oyuncakları. Küvetin içinde karanlık ve ıslak bir şeyin hareket ettiği bir banyo. "Merdivenler!" diye bağırdı Alexander. "Merdivenleri görüyorum." Haklıydı. İleride bir merdiven boşluğu vardı. O tarafa doğru koşturdular. Floresan ışıkları şimdi nabız atışları gibi yanıp sönüyordu. Maya dairelerde hareket eden, kapılara dayanan şeyler gördüğüne emindi. Merdivenlere çarpıp aşağı düştüler. 1 kat, 2 kat, 3 kat ve yine aynı koridora çıktılar.
aynı titrek ışıklar, aynı kapılar. Onlara en yakın numara 803'tü. James hayır diye sızlandı. Hayır, hayır, hayır. Eva duvardan aşağı kaydı, nefes nefese kalmıştı. Çıkamayacağız, çıkamayacağız. Onlar gibi, biz de o aile gibi burada sıkışıp kaldık. Maya arkadaşının omuzlarından tutup, dur, düşünmemiz gerek. Mutlaka bir çıkış yolu vardır, olmalı, dedi. Ama bunu söylerken bile umutsuzluğun üzerine çöktüğünü hissediyordu. Binada sadece onlar vardı. 8. katta da onlar vardı. İmkansız bir şeyi aramaya gelmişler, şimdi ise onun bir parçası olmuşlardı. Alexander koridorda yürüyorken kapı numaralarını sistematik bir biçimde kontrol ediyordu. Bir düzen var diye mırıldandı. Bir düzen olmak zorunda. Binalar kurallara uyar, hatta imkansız olanlara bile. Hatta kahretsin. Bir kapıyı açmıştı. İçeride Maya'nın tanıdığı bir oda vardı. Alexander'ın çocukluk odası her ayrıntısıyla mükemmel görünüyordu. Odanın fotoğraflarını gördüğü için çok iyi biliyordu. Ama Alexander'ın ailesi, Alexander 12 yaşındayken taşınmıştı. Bu odanın var olmaması gerekirdi. Ve yatağın üzerinde oturmuş, oyuncaklarıyla oynayan, Alexander'ın yüzüne sahip küçük bir çocuk vardı. Çocuk başını kaldırıp Alexander'a gülümsedi. "Geri döndün," dedi. "Geri gelip oynayacağına söz vermiştin. Ama hiç gelmedin. Beni burada bıraktın." Alexander kapıyı hızlıca kapattı, derin bir nefes aldı. "Bu gerçek değil, bu gerçek değil." Maya sessizce, "Bize bir şeyler gösteriyor," dedi. "Kafamızdaki şeyleri, anılarımızı, korkularımızı." James koridorda biraz daha yürüdü. 807 numaralı kapının önünde durdu. Kapıya mutlak bir dehşet ifadesiyle baktı. "James," diye seslendi Maya. "Açma, içinde ne varsa, sakın." James kapıyı açtı. İçerisi bir hastane odasıydı. Yatakta gri saçlı, zayıf bir kadın makinelere bağlı yatıyordu. James'in annesi. Maya, annesinin 5 yıl önce kanserden öldüğünü, James'in o son haftalarda onu daha sık ziyaret etmediği için hala pişmanlık duyduğunu biliyordu. Yataktaki kadın gözlerini aralayarak, "Gelmeliydin," dedi. "Bekledim, her gün seni bekledim. Neredeydin?" "Anne," dedi James boğuk bir sesle. "Üzgünüm, çok özür dilerim." "Özür dilemek için çok geç." Kadın doğruldu ve etrafındaki makineler birden çalışmaya başladı. Monitörler durgun çizgileri gösteriyordu. "Ama kalabilirsin. Burada benimle sonsuza dek kalabilirsin." Maya, James'i geri çekip kapıyı hızlıca kapattı. James titriyor, gözlerinden yaşlar akıyordu. "Gitti. 5 yıl önce ölmüştü." "Bu o değil. O annem olamaz." "Bina yüzünden," dedi Eva. Ayağa kalkmıştı. Şimdi koridorda hızla yürüyor, düşünüyordu. "Bizden besleniyor olmalı. Pişmanlıklarımız, korkularımız, anılarımız. İnsanları burada hapseden şey bu olmalı. Onlara kaçamayacakları şeyleri gösteriyor." "1997'deki aile," dedi Maya. Fotoğrafta sadece bir gece olduğunu düşündükleri yazıyordu. Ama 63 gün geçmişti. Belki de zaman burada daha farklı işliyordur. Belki de insanlar ne kadar uzun süre burada mahsur kaldıklarının farkında bile değillerdir. Ta ki durdu. Karşı duvarda taze izler vardı. 1. gün. "Aman Tanrım," diye fısıldadı Alexander. Saymaya başladı. Koridorun ortasında sırtlarını birbirine dayamış bir şekilde durmuş kapıları izliyorlardı. Floresan ışıkları artık düzenli bir nabız atışı haline gelmiş, nefes alan bir varlık gibi yanıp sönüyordu. Her nabız atışında koridor fark edilmeyecek şekilde değişiyor gibiydi. Kapalı olan kapı şimdi aralık duruyordu. 805 yazan bir kapı numarası şimdi 815'ti. Duvar kağıdının deseni artık çiçeklerden çok izleyen gözlere benziyordu. "Artık dairelere girmiyoruz," diye bağırdı Maya. "Buradaki şey her neyse bizi ayırmaya çalışıyor. Bizi burada tutacak şeyleri gösteriyor." "O zaman ne yapacağız?" diye sordu James. Rengi solmuş, eski enerjisi kalmamıştı. Aklı hala hastane odasında gördükleri yüzünden karışıktı. Alexander koridorun sonuna işaret etti. "Kırmızı kapı. Diğerlerinden sadece o farklı. Belki de çıkış yolu o kapıdır." Bu bir tür rüya mantığıydı.
Her kabusta her zaman bir kapı vardır. Bir geçiş yolu, bir çıkış yolu. Yürümeye başladıklarında koridorun her adımda biraz daha uzadığını, numaralı kapıların titreyen ışıkta çoğaldığını fark ettiler. Maya saymaya çalıştı. 810, 812, 814. Ama sayılar atlıyor, mantıklı bir sırayı takip etmiyordu. Bazı kapılar aralanıyor ve aralıklardan karanlıkta duran figürleri görebiliyordu. İçeriden izliyorlardı. 813 numaralı kapı aniden sonuna kadar açıldı ve Maya kendi dairesini gördü. Gerçek evi. Sadece birkaç saat önce ayrıldığı ev. Kedisi Zeytin pencerenin kenarında oturuyordu. Maya içeriye bakarken kedisi arkasını dönüp yüzüne bakarak "Beni neden bıraktın? Artık asla eve geri dönemeyeceksin." Maya içeri bakmamaya çalıştı. Gerçek değil, gerçek değil. Ama içindeki korkunç şüphe büyümeye devam ediyordu. Ya eve asla dönemezse? Ya Zeytin şimdi gerçekten asla geri dönemeyecek sahibini kapıda bekliyorsa? Ya bu koridor, bu imkansız 8. kat hayatında gördüğü son yerse? "Yürümeye devam et," diye ısrar etti Eva. "Dairelerin içine bakma. Sadece kırmızı kapıya odaklan." Ama kırmızı kapıya yaklaşamıyorlardı. Aksine yaklaşmak için ilerledikçe çöl yolundaki bir serap gibi uzaklaşıyordu ve duvarlara kazınmış yazılar değişiyordu. 2. gün. James "hayır" dedi. "Hayır, az önce 1. gün yazıyordu. 5 dakika önce. Hatta belki daha az." Alexander sessizce, "Belki de daha uzun zaman geçmiştir. Belki zaman hızla akıp gidiyordur. Belki saatlerdir yürüyoruz ama sanki dakikalar geçmiş gibi geldi." Maya saatine baktığında akrep ve yelkovanın geriye doğru döndüğünü, saniye kolunun ise saat yönünün tersine ilerlediğini gördü. Tarih göstergesi yıllar arasında geziniyordu. 2024, 2023, 2022, 2001, 1997, 1983, 1965. "Koşmamız lazım," dedi. Koşmaya başladılar. Etraflarındaki koridor bulanıklaştı. Kapıları hızla geçiyor, tepelerindeki floresan ışıklar her şeyin titreyip zıplamasına neden olan bir flash efekti yaratıyordu. Maya artık dairelerin içindeki sesleri duyabiliyordu. Onlarla aynı hızda ilerliyorlardı. Ayak sesleri, kapıyı tırmalama sesleri. Neredeyse doğru tonlarda ama tam olarak doğru olmayan sesler. Neredeyse insan sesi ama tam olarak değil. Kırmızı kapı artık daha yakındı. Kesinlikle daha yakındı. Başarmak üzereydiler. Ve sonra Eva çığlık attı. Maya aniden durup döndü. Eva koridorun ortasında 822 numaralı dairenin önünde dona kalmıştı. Kapı ardına kadar açıktı ve içeride bir bebek odası vardı. Pastel sarı ve pembe tonlarında boyanmış bir bebek odası. Beşikte ise battaniyeye sarılı minik bir bebek vardı. "Hayır," diye fısıldadı Eva. "Hayır, öyle değil. Doğurmamayı seçtim. Bu seçimi ben yaptım. 20 yaşındaydım. Hazır değildim. Doğru seçimi yaptım." Bebek hareket etti. Hafif bir ağlama sesi çıkardı. Maya, "Eva, hadi ama," diye elini tuttu. "Bu gerçek değil. Seni burada tutmak için suçluluk duygunu kullanıyor." Ağlayarak kapıya doğru ilerlerken, "Ya yanılıyorsan," dedi Eva. "Ya bana ihtiyacı varsa ve ben onu yine..." Alexander kolunu tutarak, "Yapma. O odadaki şey her neyse düşündüğün şey değil. Burası şüphelerinden besleniyor. Kendin için doğru seçimi yaptın ve önemli olan tek şey bu." Bebeğin ağlamaları giderek yükseliyor, daha ısrarcı hale geliyordu. Kapı ağır ağır kapanmaya başladı. Eva beşikten gözlerini ayırdı. Tamam haklısınız. Hadi artık gidelim." Dördü tekrar koşmaya başladılar. Bu sefer birbirlerine ve gerçeğe bağlanan bir et zinciri gibi el ele tutuşmuşlardı. Kırmızı kapıya artık detaylarını görebilecek kadar yakındılar. Parlak bir kızıl rengi boyanmıştı. Üzerinde ne bir kulp ne de bir anahtar deliği vardı. Sadece titrek floresan ışığında hafifçe dalgalanan pürüzsüz bir yüzey. Ona ulaştıklarında Alexander elini yüzeye dokundu. "Sıcak, tıpkı ten gibi." "James, açmanın bir yolu var mı?" diye sordu. Maya kapıyı incelerken menteşe olmadığını fark etti. Sanki orada oluşmuş gibi duvara gömülü bir kapı vardı.
Yanındaki duvarda kazınmış bir yazı. 7. gün. Eva, 7. gün diye fısıldadı. James, 7 gündür burada mıyız? İmkansız dedi. Bu söylediğine kendisi de inanmıyordu. Maya kulağını yakındaki bir kapıya dayadığında diğer taraftan hafif ritmik bir ses geliyordu. Nefes sesi gibi. "Merhaba, orada kimse var mı?" diye seslendi. Nefes sesi durdu. Sonra kapının ardından bir ses geldi. Bitkin ve çaresiz bir kadın sesi. "Dur, kapıyı açma, lütfen açma." "Sen kimsin?" diye sordu Maya. "Bize yardım etmelisin, sıkıştık, çıkmalıyız." Bir sessizlik. Sonra, "Ben Susan Miller, buraya 1997'de geldim. İstediğimizde gidebileceğimizi sanıyorduk. Yanılmışız." Eva, "Aile" diye fısıldadı. "Kayıp aile." "Kocam ve kızım hala burada," diye devam etti Susan. "Burada bir yerlerde. Ayrıldık. Onları arıyorum. Ne zamandır bilmiyorum. Yıllardır. Ya da dakikalar. Zaman burada bildiğimiz gibi işlemiyor." "Kırmızı kapı dışarıya mı açılıyor?" dedi Alexander. "Bilmiyorum, hiç açmadım. Açmaktan çok korkuyorum. Çünkü daha kötü bir yere götüreceğini düşünüyorum." "Buradan daha mı kötü?" James tiz ve histerik bir sesle güldü. "Buradan daha kötü ne olabilir ki?" Kapının ardından neredeyse fark edemeyecekleri kadar sessizce, 9. kat. Maya başından aşağı bir kova buzlu suyun döküldüğünü hissetti. 9. kat mı var? "Bina kat kat yükseliyor," dedi Susan. "Ne kadar uzun zaman kalırsan o kadar yükselir. Bazı insanlar burada o kadar uzun zamandır kalıyor ki sayamayacağım katlardalar. Ve ne kadar yükseğe çıkarsan o kadar kötü oluyor. 8. kat sana suçluluk duygusunu, 9. kat korkuyu gösteriyor. 10. kat," sesi titredi. 10. katın ne gösterdiğini bilmiyorum. Oraya giden hiç kimse geri dönemedi." Maya, "O zaman ne yapmalıyız? Kapıdan geçemiyorsak ve geri dönemiyorsak ne yapacağız?" diye sordu. "Aşağıya giden yolu bul," dedi Susan. "Yukarıya çıktığın ilk yol, çatı kapısı. Hala burada, bu katta bir yerlerde. Zemin kayıyor, duvarlar değişiyor ama giriş noktası aynı kalıyor. Tek çıkış yolu bu. Tek." Ses korkutucu bir çığlıkla kesildi. Kırmızı kapının arkasındaki bir şey kapıya büyük bir güçle çarparak çerçeveyi salladı. Kapı sanki diğer taraftan devasa bir şey bastırıyormuş gibi içeriye doğru eğildi. Maya geriye doğru sendelerken kanını donduran bir şey gördü. Kapının bir gölgesi vardı. Ama gölgede bir yanlışlık vardı. Yukarıya, tavana doğru düşüyordu. Yere doğru değil. Ve bağımsız hareket ediyor, uzuyor, uzanıyor, her saniye büyüyordu. "Koş!" diye bağırdı Alexander. Gölge kapıdan tamamen ayrılıp canlı bir varlık gibi yükselince ayrıldılar. Şekli ve özelliği yoktu. Sadece etrafındaki ışığı içine çeken bir kara delik gibiydi. Yukarıdaki floresan tüplerine değdiğinde paramparça oldu ve cam parçaları yağdı. Maya artık hangi yöne gittiğini umursamıyor, rastgele koşarak kör bir şekilde ilerliyordu. Arkasında ıslak bir bezin betonda sürüklenmesine benzeyen bir ses duyduğunda o şeyin hareket ettiğini anladı. Yaklaşıyordu. Sağında numaraların bulanıklaştığı bir kapı belirdi. Kapı kolunu tuttu ve karanlığın içine düştü. Maya sertçe yere çarptığında nefesi kesildi. Bir an orada öylece yattı. Gölgenin onu takip etmesini bekledi. Ama peşinden hiçbir şey gelmedi. Yavaşça ayağa kalktığında diğerlerinden farklı başka bir dairedeydi. Boştu. Alt katlardaki terk edilmiş daireler gibi bomboş değil. Ama bilerek boş bırakılmış gibi. Sanki birinin taşınmasını bekliyordu. "Merhaba," diye seslendi. Sesi yankılandı. Hafif bir gecikmeyle geri geldi ve sanki başka birinin sesi gibi duyuldu. Cevap yok. Yalnızdı. Diğerlerinden ayrılmıştı. İstemediği şey başına gelmişti. Daire diğer dairelerle aynı görünüyordu. Küçük bir oturma odası, mini mutfak ve kapı aralığından görünen bir yatak odası. Ama dairedeki duvar kağıdı boştu. Beyaz değil, dokulu da değildi. Sanki kağıda hangi deseni koyacağına henüz karar verememiş gibi boştu. Tam karşısındaki duvara bakarken kelimeler belirmeye başlamıştı. "Burası artık sizin daireniz. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz." "Peki nereye gideceksin?" Maya giriş kapısına doğru geri geri yürüdü. Tanrı'ya şükür, kapı hala oradaydı. Hala.
Kapıyı açtı. Geldiği koridor artık yoktu. Bunun yerine kendini aynı oturma odasına bakarken buldu. Yine aynı boş daire, yine bembeyaz duvar kağıdı, yine belirsiz alan. Tekrar denedi. Kapıyı kapatıp tekrar açtığında yine aynı şey oldu. İçinde durduğu dairenin aynısıydı. Maya panikle pencerelere koştu. Dışarı baktığında hiçbir şey göremedi. Ne Londra silüeti, ne karanlık, hiçbir şey. Öylesine büyük bir yokluktu ki bakınca gözleri yaşarıyordu. Bu gerçek değil dedi yüksek sesle. Hala arkadaşlarımla birlikteyim. Bu sadece bir numara, başka bir. İçeriden bir ses duyuldu. Arkasını döndüğünde James yatak odasında duruyor, onu izliyordu. İşte buradasın dedi gülümseyerek. Buldum seni. James'i gördüğünde rahatladı. James, Tanrı'ya şükür. Arkadaşlarımız nerede? Beni nasıl buldun? Arkadaşlarımız mı? Hangi arkadaşlar? Alexander ve Eva. O gölge yüzünden ayrıldık. Sadece ikimiz varız dedi James. Yanına geldi. Hareketlerindeki bir şey Maya'yı tedirgin etti. Fazla kibar, fazla dikkatli. Hep sadece ikimiz vardık. Unuttun mu? Hayır, hayır buraya hep birlikte geldik. Dördümüz, biz. Sevgilim, 3 yıldır bu dairede yaşıyoruz, dedi James. Sesi hoş ve sakindi. Sen işten çıkarıldın ve sonra bu daireyi bulduk. Çok büyük değil ama burası bizim yuvamız sayılır. Güzel, değil mi? Maya etrafına bakındığında boş duvar kağıtlarının dolmaya başladığını gördü. Diğer dairelerdeki çiçek desenleri duvarlarda hızla renklenmeye başlamıştı. Mobilyalar tek tek beliriyordu. Bir koltuk, bir sehpa, köşede bir televizyon. Kes şunu diye fısıldadı. Bu gerçek değil. Ama olabilir, dedi James. Şimdi yanında elini tutuyordu. Bu bizim gerçeğimiz olabilir. Sadece benimle kal. Sadece kabul et. Herkes günün sonunda kabullenir. Eli James'in eline değdiğinde Maya bir şeylerin değiştiğini hissetti. Korkunç bir çekicilik. Pes etmek, kabullenmek ne kadar da kolaydı. Asla ayrılmak zorunda olmadığı, bütün istekleri ve hayal kırıklıklarıyla dış dünyayla asla yüzleşmeyeceği bu sahte gerçeklikte yaşamak. Kamera. Bu düşünce can simidi gibi geldi. Kamerası çalışmıyordu. İlk geldiklerinde, çatı kapısından içeri girdiklerinde açılmamıştı. Kamera çalışmıyordu ama o onu tutup ceketinin cebine koymuştu. Maya ceketinin cebine uzandı, titreyen parmakları kamerayı kavradı. James'e doğrulttu. Vizörden aslında arkadaşının yüzünü maske gibi takan, sahte anılardan oluşan bir kukla gördü. Kesinlikle James değildi. Maya, benden uzak dur, dedi. Kukla James aynı gülümsemeyle, gidemezsin, hiçbiriniz gidemezsiniz. Bir yolunu bulurum. Maya kamerasını bir silah gibi doğrulttu. Çatı kapısını bulacağım, diğerlerini de bulacağım ve dışarı çıkacağız. Kaç gündür buradasınız sence? Diye sordu kukla James. Duvara bak. Maya refleks olarak duvara baktı. Yazı duvar kağıdına yeni kazınmıştı. 63. gün. 63 gün dedi kukla James. Tıpkı Miller ailesi gibi. Ve onlara ne olduğunu biliyorsun, değil mi? Hala buradalar. Hala var olmayan çıkış yolunu arıyorlar. Yalan söylüyorsun. Öyle mi? Kukla James pencereyi gösterdi. Dışarı bak. Maya bakmak istemiyordu ama kendini tutamadı. Pencereye doğru ilerledi ve o uçsuz bucaksız hiçliğe baktı. Ve aniden artık hiçlik değildi. Binayı görebiliyordu. Her yerini. Yukarı ve daha yukarı. Orijinal 7 katın çok ötesine uzanıyordu. 8, 9, 10, 20, 50, 100. Gökyüzüne uzanan sonsuz bir kule gibiydi. Ve üst katların pencerelerinde gölgeler görüyordu. İnsanlar, kendi dairelerine hapsolmuş, kendi döngülerini yaşayan, kendi suçluluk, korku, pişmanlık ve özlemlerinin mahkumları. "Görüyor musun?" dedi kukla James yumuşak bir sesle. "Bu sonsuza kadar böyle devam edecek." Maya gözlerini kapattı. Annesinin yüzünü, kedisi Zeytin'in nereye gittiğini merak ettiğini gördü. Hayatının önemsemediği anlarını gördü. Ve gözlerini açtığında, "Hayır," dedi. "Bunu kabul etmiyorum." Kamerayı kukla James'in yüzüne fırlattı. Çarpmanın etkisiyle kukla James paramparça oldu ve bir anlığına aslında ne olduğunu gördü. Yüzlerce sesle çığlık atan, kıvranan bir karanlık. Koşmaya başladı.
Kapıdan çıktığında daha önce hiç görmediği bir koridordaydı. Duvarlar binlerce fotoğrafla kaplıydı. Polaroidler, basılı fotoğraflar ve eski siyah beyaz fotoğraflar. Hepsinde farklı insanlar vardı. Gülümseyen çiftler, kalabalık aileler, yaşlı insanlar. Hepsi 8. katta mahsur kalmıştı. Dış dünya hepsini unutmuştu. Maya yanlarından koşarak geçti. Koridor her türlü mimari mantığa meydan okuyarak kıvrılıp dönüyordu. İmkansız numaralara sahip kapıların yanından geçti. 849, 833, 801, 8, -5 ve sonra sesler duydu. Gerçek sesler. Zeminin yarattığı boş taklitler değil. Maya, Maya, buraya gel, sesimi takip et. Alexander ve Eva, yaşıyorlar, buradalar. Sesin peşinden gitti, bir kapıdan içeri daldı ve kendini yine farklı bir koridorda buldu. Ama bu koridoru tanıdı. İlk çıktıkları koridordu. Ve orada duvara yaslanmış oturan Alexander ve Eva vardı. Alexander yorgun görünüyordu. Gözlerinde vahşi bir bakış vardı. Eva sağa sola sallanıyor, ağzının içinde sayılar mırıldanıyordu. Maya nefes nefese, "Ne kadar zamandır buradayız?" diye sordu. Alexander, "Bilmiyorum," dedi. "Bir süre saymaya devam ettim ama sayılar sabit kalmıyor. Duvarlar sürekli yeni gün gösteriyor. Ama sanki dakikalar geçmiş gibi geliyor. Aynı zamanda yıllar gibi de." "Eva, bebeğimi gördüm. Doğurmadığım bebeği. Gözlerimin önünde büyüdü. Bana yaşayabileceğimiz koca bir hayatı gösterdi. Dışarıdan onun büyümesini izledim ve yapamadım. Yapamadım." Maya gözyaşlarının yanaklarından süzüldüğünü gördü. "Gerçek değildi," dedi, arkadaşının yanına diz çökerek. "Gördüklerimizin hiçbiri gerçek değil. Bina bizi burada tutsak edecek şeyleri gösteriyor." "Alexander, James nerede?" diye sordu. Yüreğinin burkulduğunu hisseden Maya, "Bilmiyorum, ayrı düştük. Ona benzeyen bir şey gördüm ama o değildi. Buradan sağ çıkamayacağız değil mi?" dedi Eva sessizce. Maya yalan söylemek, teselli etmek istedi. Ama yapamadı. "Bilmiyorum ama denemek zorundayız. 1997'deki kadın çatı kapısının hala burada bir yerde olduğunu söyledi. Tek dönüş yolumuz bu." "Aradık," dedi Alexander. "Açtığımız her kapı bir başka daire, bir başka tuzak. Koridorlar kaybolmamız için tasarlanmış birer labirent. O zaman rastgele aramayı bırakalım," dedi Maya. "Düşünmeliyiz. Burası hakkında bildiğimiz her şeyi düşünelim." Koridorda oturmuş mantıksız bir yerin mantığını çözmeye çalışıyorlardı. Eva, "Kapılardaki numaralar rastgele değiller ya da öyleler. Ama rastgeleliğin de bir düzeni var. Fark ettim ki bazen 7'şer 7'şer atlıyorlar. 7, 14, 21, 700, 707. 7 önemli," diye onayladı Alexander. 7 ölümcül günah, 7 yıl kötü şans. Belki de... Durdu. Hepsi farklı yönlerden gelen ayak sesleri duydu ve isimlerini söyleyen sesler. "Plan yaptığımızı anladı," diye fısıldadı Maya. "Bizi engellemek için bir şeyler gönderiyor." Ayak sesleri hızla yaklaşıyordu. Maya, koridorun iki ucunda hareket eden, dikkatli bakılmazsa insan sanılabilecek karanlık figürler görüyordu. 707 numaralı kapı," dedi Eva aniden. 7 kere 101, 7 artı 1. Başlangıç ve köken. Çatı kapısı orada olacak. Bunlar saçma fikirlerdi ama ellerindeki tek şey buydu. Koridorda koşup 707 numaralı kapıyı aradılar. Alexander, "İşte," diye bağırdı. 707 numaralı kapı. Diğerlerinin aynısıydı. Çiçekli duvar kağıdı ve solmuş pirinçten bir numara. Ama Maya kulağını kapıya dayadığında ne bir nefes ne bir hareket yoktu. Sadece yokluk, boşluk. Kapıyı açtı. Kapının diğer tarafı karanlıktı ama doğal bir karanlık. Pencerelerden baktığındaki gibi kasvetli değildi. Ve işte orada tavanda gizli kapıyı gördü. Kapalıydı ama kesinlikle oradaydı. Gerçekti. Eva, "Aman Tanrım," diye fısıldadı. Daireye girip kapıyı arkalarından kapattılar. Koridordaki şeyler hemen kapıyı zorlamaya başladı ama kapı dayandı. Alexander zıpladı, kapının sapını yakaladı ve çekti. Kapı yerinden kıpırdamadı. "Kilitli," dedi, "ya da sıkışmış." "Bir deneyelim bakalım," dedi Maya. Alexander'ın omuzlarına çıktı ve çatı kapısını inceledi. Üzerinde kilit yoktu, görünür bir mekanizma yoktu.
Ama karanlıkta zor görebildiği kapıya kazınmış şu cümle vardı. Geride ne bırakıyorsun? Bu bir bilmece dedi Eva. Geride ne bırakıyoruz? Suçluluk duygusu mu, korku mu? Kapıdaki vuruşlar giderek güçleniyordu. Bir şey içeriye girmeye başlamıştı. Maya kapının boşluklarından içeri giren gri ve uzun parmakları görebiliyordu. Maya, anılar dedi aniden. Burası anılarla besleniyor. Anılarımız, pişmanlıklarımız, bizi biz yapan şeyler. Çıkmanın bedeli bu olmalı. Unutmak mı demek istiyorsun? Dedi Alexander. Burada olan hiçbir şeyi hatırlamamak mı? Belki her şeyi değil ama belki de bizi burada tutan şeylerden vazgeçmeliyiz. Geldikleri kapı parçalanmaya başlamıştı. Gri uzun parmaklar çoğalıyordu. Aç ağızlar gibi tahtayı çekiştiriyordu. Eva, unutmak istemiyorum derken ağlamaya başladı. Kötü şeyler bile benim. Beni ben yapan onlar. O zaman hepimiz burada ölürüz ya da daha kötüsü, onlar gibi oluruz. Kendi yarattığımız döngülere sonsuza dek hapsolmuş içi boş varlıklar oluruz, dedi Maya kesin bir dille. Elini uzatıp avcunu çatı kapısına bastırdı. Gitmeyi seçiyorum. Bedelini ödemeye hazırım. Bir an için hiçbir şey olmadı. Sonra Maya göğsünde görünmez ipler çözülüyormuş gibi garip bir şey hissetti. Anılar parmaklarının arasından kum gibi kayıp gitmeye başladı. Okulun ilk günü, büyük annesinin cenazesi, annesinin yemeklerinin tadı. Ama geriye kalan başka şeyler vardı. Adı, benlik duygusu, kimliğinin özü. Çatı kapısı tık diye açıldı. Herkes dokunsun diye bağırdı Maya. Bedelini öde, gitmeyi seç. Alexandra elini kapıya vurdu. Yüzü bir an için ifadesizleşti, sonra düzeldi. Ben neden bu kadar korktuğumu hatırlayamıyorum. Neden kaçıyordum? Eva yaratıkların neredeyse geçmek üzere olduğu kapıya tereddütle baktı. Sonra elini uzatıp çatı kapısına dokundu. Gözyaşları anında durdu. Bebek diye fısıldadı. Neyin acısını çektiğimi bile hatırlamıyorum. Çatı kapısı açıldı. Maya ötesinde gerçek 7. katı görebiliyordu. Terk edilmiş, güvenli. Eski metal basamaklardan oluşan merdiven aşağı sarkıyordu. Maya git diye bağırdı hemen. Önce Alexander hızla tırmanarak gitti. Eva onu takip etti. Maya dairenin kapısı içeriye doğru patladığı anda en alt basamağa tutunmuştu. Her şey üzerine geliyordu. Bir gölge ve çirkin yüzler dalgası. O korkunç gri parmaklarıyla ona uzanıyordu. Maya aralarında James'in yüzünü ve tanımadığı diğer yüzleri görebiliyordu. Belki 8. kattaki tüm kapana kısılmış insanlar aç ve çaresiz bir şeye dönüşmüştü. Tırmandı. Yaratıklar ayak bileklerinden yakalamış, onu geriye çekmeye çalışıyordu. Maya sertçe tekme attı, ayakkabısının onların pençelerinde kaldığını hissetti. Ama tırmanmaya devam etti. Kendini kapıdan yukarı çekti ve gerçek 7. katın beton zeminine düştü. Alexander ve Eva onu açıklıktan uzaklaştırdı. Yukarıda yaratıklar öfkeleniyor ama peşlerinden gidemiyorlardı. Adeta görünmez bir el onları tutuyordu. Camın arkasındaki böcekler gibi sessiz çığlıklar atıyorlardı. Maya 8. katın değişmeye başlamasını izledi. Sonra yavaşça kapı kapanmaya başladı. Kapanmadan hemen önce Maya'nın gözüne çarpan bir şey oldu. Yaratıkların kalabalığının arkasında bir figür beliriyordu. Uzun boylu, hırka giymiş, kafası imkansız bir açıyla yana düşmüş. İlk dairede gördükleri adam. Şimdi yüzünü net bir şekilde görebiliyordu. Dikkatli bakınca onu tanıdı. James'ti. Gerçek James. Binaya girdiklerinde giydiği kıyafetlerle karşısında duruyordu. Süt beyazı gözlerle ona baktı ve sessizce dudaklarını oynatarak "Geri dönme" dedi. Kapı gök gürültüsünü andıran bir sesle kapandı. Arkasında hiçbir iz bırakmadan yok oldu. Sanki az önce yukarı 8. kata açılan bir geçit yokmuş gibi. Gerçek binanın harap koridorlarını geçip merdivenleri inerken tek kelime bile etmediler. Her şey bir rüyadan uyanıyormuş gibi hissettiriyordu. Maya'ya zihni sanki çok fazla boş odası olan bir ev gibi tuhaf geliyordu. Bir şeylerin eksik olduğunu hissediyordu. Hayatının büyük parçaları 8. kattan çıkmanın bedeli olarak silinmişti. Ama tam olarak neyi kaybettiğini hatırlayamıyordu. Kalan anılar kayıp parçaların yerini doldurmuş gibiydi. Dışarıya çıktıklarında güneş yeni doğuyordu. Gökyüzü gri ve pembeydi. Londra sabahı soğuk, nemli ve sanki hiç görmediği kadar güzeldi. Maya sıradan bir sonbahar sabahına hiç böyle hayran kalmamıştı. Eva kısılmış sesiyle "Bugün günlerden ne?" diye sordu.
Alexander binadan çıkar çıkmaz telefonuna baktı. Tekrar çalışmaya başlamıştı. 27 Ekim Pazar. Biz gideli 12 saat olmuş, dedi parmaklarıyla sayarak. Eva, bana haftalar gibi geldi dedi. Haftalardı diye fısıldadı Maya. Ama bizim için haftalardı. Orada zaman burasıyla aynı şekilde işlemiyor. White Tulip apartmanına baktılar. Güneş etrafı aydınlatırken bina gerçek haline dönmüştü. Var olmayan bir 8. kattan gizemli bir ışık sızmıyordu. James, dedi Alexander. James nerede? Maya James'in yokluğunu fiziki bir acı gibi hissetti ama tam olarak ona ne olduğunu hatırlamaya çalıştığında hafızası su gibi elinden akıyordu. Dışarı çıkamadı, dedi. Ne demek dışarı çıkamadı? Alexander omuzlarından tutup sarsarak, Maya, nerede o? Hala içeride mi? Geri dönmeliyiz. Hayır, diye bağırdı Eva. Hayır, geri dönemeyiz. Anlamıyor musun? Anlamıyor musun? Orası insanları alıyor. James'i aldı. 1997'deki aileyi aldı. Yıllar boyunca muhtemelen yüzlerce kişiyi aldı ve geri dönersek bizi de alır. Ama o benim arkadaşım. Onu orada bırakamayız, dedi Alexander. Bırakmak zorundayız. Bu ödediğimiz bedelde bir şey bırakmak zorundaydık ve James geride kaldı, dedi gözyaşları içinde. Polise gitmeliyiz. Arama ekibi yollarlar, dedi Eva. Ve onlara ne diyeceğiz diye sordu Maya. Biz yasa dışı şekilde terk edilmiş bir binaya girdik. Arkadaşımız o binada kayboldu mu diyeceğiz. 7 katlı binanın 8. katında sıkışıp kaldı mı diyeceğiz. Bize deli derler, inanmazlar. Yani onu orada mı bırakıyoruz? Alexander'ın sesi acı doluydu. Arkamıza bakmadan gidiyoruz ve hiç yaşanmamış gibi davranıyoruz. Maya binaya son kez baktı. Sanki 4. kat penceresinde soluk bir yüz onları izliyordu. Gözünü kapatıp açtığında görüntü kayboldu. Hatırlıyoruz, dedi fısıldayarak. Her şeyi hatırlayamıyor olsak da orada korkunç bir şey olduğunu, insanların kaybolduğunu hatırlıyoruz ve başkalarının da aynı hatayı yapmasını engellemeliyiz. Binadan ayrılıp Londra'nın yeni uyanan sokaklarında yürüdüler. Hiçbiri arkasına bakmadı. 3 hafta sonra Maya evinde oturmuş kahvesini yudumlarken sosyal medyada geziniyordu. Zeytin kucağında kıvrılmış, memnun bir şekilde mırıldanıyordu. O geceyle ilgili hatırlayabildiği şeyleri yazmaya çalışmıştı ama anıları duman gibiydi. Yakalamaya çalıştıkça dağılıyorlardı. White Tulip apartmanına gittiklerini, en üst kata çıktıklarını hatırlıyordu. Korku, karanlık, imkansız yerlere açılan kapılarla ilgili bir şeyler ve birini kaybettiklerini. Belki bir arkadaştı, belki bir yabancı. Ama yüzünü hatırlamaya çalıştığında sadece bir bulanıklık vardı. Telefonu çaldı. Eva'dan bir mesaj. Bir şey buldum, beni ara. Maya hemen aradı. Ne oldu? Lafı uzatmadan bina hakkında araştırma yapıyordum, dedi Eva. Kaybolanlar hakkında bulduklarımı duymalısın Maya. Olay 1997'den daha önce başlıyor. Gazete arşivlerini buldum. Bina 1972'de açıldığından beri kaybolan insanlar var. Çok değil, her birkaç yılda bir ya da 2 kişi. Ama hep aynı şekilde. Gece içeri giriyorlar ve bir daha çıkmıyorlar. Sonra haber alınamıyor. Maya nefesini tutarak lanet olsun, dedi. Ve başka bir şey daha var. 1998'de o aile kaybolduktan hemen sonra binayı yıkmayı planlamışlar. Belediye kayıtlarını buldum. Yıkım ekibi içeri girmeyi reddetmiş. Binanın yapısal olarak imkansız olduğunu söylemişler. Ekipmanları yüksekliği doğru ölçememiş. Ne zaman baktıklarına bağlı olarak gündüzleri 7 katmış, akşamları 8. Bazen ikisi birden. Peki biz ne yapacağız, dedi Maya. Bilmiyorum. Yetkililere ulaşmaya çalışıyorum ama kimse ciddiye almıyor. Sadece bir şehir efsanesi olduğunu söylüyorlar. Maya penceredeki yüzü düşündü. Var olmayan çatı kapısından yukarı çıkan yolu, sonsuz döngülerde yaşayan insanların sessiz çığlıklarını. Uyarabildiğimiz herkesi uyarmalıyız. Belki herkesi kurtaramayız, belki merak yüzünden ya da inanmadıkları için bazıları yine de içeri girer. Ama bazıları uyarılır, bazıları uzak durur. Bu, yüzünü artık net seçemediği arkadaşına yapabileceği tek iyilikti. Var olmayan katlarda sıkışmış, tüm kayıp ruhlara verebileceği tek şeydi. Konuşurken ekranın köşesinde duran tarihe gözü kaydı. 17 Kasım 2024. Ama bazen sadece bir anlığına rakamlar titreyip bulanıklaşıyor, başka bir şeye dönüşüyordu. Gün 427. Sonra gözünü açıp kapatıyor, tarih normale dönüyordu. 17 Kasım.
Londra'da sıradan bir dairede, sıradan bir akşam. Muhtemelen göz yanılmasıydı. Uzakta, Doğu Londra'nın kenarındaki terk edilmiş bir binada karanlıkta bir ışık yandı. 7. katta değil, çatıda değil, 8. katta, var olmayan katta. Pencerelerden birinin ardında bir silüet şehir manzarasını izliyordu. Üzerinde tanıdık bir hırka vardı. Tanıdık yüz hatları. Ama gözleri şimdi süt beyazıydı ve boynu olması gerekenden fazlasıyla eğilmişti. James avuç içini cama bastırdı. Kapatıldığından beri sayıyordu. Gün 427. Arkasındaki koridor sonsuza uzuyordu. Kapılar çoğalıp duruyordu. Her kapının ardından sesler geliyordu. Sonsuz döngülerde defalarca yaşanan hayatların boş yankıları. James pencereden uzaklaştı. Dış dünyayı izlemenin bir anlamı yoktu. O dünya onun için annesinin gri yüzünü gördüğü o hasta odasının kapısını açtığı an bitmişti. O an bir seçim yapmıştı. Geri çekilmek yerine içeri adım atmıştı ve kapı arkasından kapanmıştı. Şimdi ise diğerleri gibi koridorlarda yürüyordu. 8. katın onu aldığını ve asla bırakmayacağını biliyordu. Binanın bir yerinde bir saat çalmaya başladı. Belki gece yarısıydı ya da öğlen ya da sadece bu mekana özgü bir saat. Duvarlarda yeni kelimeler kendi kendine ortaya çıkıyordu. Geri gelecekler. Her zaman geri gelirler. Herkes eninde sonunda geri gelir. James bu kelimeleri okudu ve insanlığından geriye kalan küçük bir parçayla bir üzüntü hissetti. Çünkü bunun doğru olduğunu biliyordu. Maya geri dönecekti. Yarın değil, gelecek yıl değil. Ama bir gün eksik anıları onu rahatsız edecekti. Kayıp parçalar onu çağıracaktı. Ne olduğunu öğrenmesi gerektiğine kendini ikna edecekti. Ve White Tulip apartmanına geri gelecekti. Döndüğünde 8. kat onu bekliyor olacaktı. Her zaman beklerdi. Binanın sonsuz vakti vardı. Nasıl olsa burada zaman gerçek dünyayla aynı şekilde işlemiyordu. James koridorda yürüdü. Ayak sesleri boşlukta yankılanıyordu. Diğer kapana kısılmış ruhların sonsuz döngülerinde yaşadığı dairelerin yanından geçti. Artık kendi dairesi vardı. 843 numara. Tıpkı çocukluğundaki yatak odasına benziyordu ve annesi orada onu bekliyordu. Her gün ölüyordu. Her gün onu kurtaramıyordu. Her gün bir dahaki sefere daha iyisini yapacağına söz veriyordu. Bu onun döngüsüydü. Onun cezasıydı. Onun sonsuzluğuydu. 843 numaralı dairenin kapısını açıp içeri girdi. Arkasında koridor büyümeye devam ediyor, karanlığa doğru uzanıyordu. 9. kat, 10. kat. Her biri kendine özgü bir cehennem barındıran katlar. Ve bir yerlerde, James'in bile sayamayacağı kadar yüksek bir katta Susan Miller hala ailesini arıyordu. Tam 27 yıldır buradaydı. Sonsuza kadar arayacak. Çünkü White Tulip apartmanı tam da bunu yaptı. Suçluluğunuzu, korkunuzu, sevginizi, kaybınızı, sizi siz yapan her şeyi alıp bunlardan bir hapishane inşa etti. Sonsuz katlı, sonsuz odalı ve içinde acı çekebileceğiniz sonsuz zamanın olduğu bir hapishaneydi. 8. kattaki ışık bir kez daha titredi, sonra söndü. Dışarıda Londra'nın üzerinde gün doğuyordu. Sıradan bir şehirde sıradan bir gün daha başlıyordu. Ve White Tulip apartmanında sayım devam etti. 428. gün, 529. gün, 630. gün, sonsuza kadar. Maya bu olaydan sonra hayatının geri kalanını bu tarz vakaları araştırıp çözmeye adıyor. Hikaye hakkındaki değerli düşüncelerinizi yorumlarda görmek için sabırsızlanıyoruz.